Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bandicam video kayıt programı genel özelliklerini sizinle birlikte yakından inceleyeceğiz. Aynı zamanda oyun videosu kaydı ayarları, FPS ayarları nasıl olmalı onu da sizinle birlikte yakından inceleyeceğiz. Bunlara başlamadan önce kanalıma abone olmayı, takip zilini açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Özelliklere bakalım. 3 farklı kayıt seçeneği var. Ekran kaydı modu, oyun kaydı modu, webcam kaydı. Şimdi bu seçeneklerden ekran kaydı modunu yakından inceleyelim. Buradaki ok tuşuna tıkla. Burada yine seçenekler çıkıyor. Bir kayıt alanı seçin. Ekrandaki dikdörtgen alan, burada boyutlar var. Tam ekran, fare çerçevesinde diye seçeneklerimiz var. Şimdi bunlara örnekler vereceğim. İlk örneği vermek için şu kayıt programını şöyle alalım. Hemen buradan bir web sayfası açalım. Kendi kanalımın sayfasını açtım. Buradan size örnek vereceğim. Şimdi bir kayıt alanı seçin. Buraya tıkla. Böyle bir şey çıkıyor. Artı ve bir tane de daire biçimde büyüteçli bir şey çıkıyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir büyütüyor. Şimdi bunu ne yapacağız? Burada ekranda böyle bir pencere açtınız. Bu bir pencere. Benim açtığım web penceresi. Bu pencereyi mesela kaydetmek istiyorsunuz sadece. Yani diğer alanları değil de orayı. Şöyle köşeye geliyoruz. Bu köşeye mouse'un sol tuşuyla tıkla. Tıkladınız. Bu pencereyi çerçeveledi şu anda. Şimdi bu pencereyi kaydetmek istiyoruz. İster buradan başlatırsınız kaydı, ister buradan, fark etmiyor. O kadar çok seçenek var ki. Buradan başlatalım mesela. Başlattık. Şu anda kaydediyor. Kaydettiğini buradan görüyorsunuz, kaydediliyor diyor. Aynı zamanda da işte pencere kırmızıya dönüyor kayıt anlamında. Burada başka seçenekler de var. Kaydederken dediniz ki ben buranın işte duraklatıp daha doğrusu fotoğrafını çekmek istiyorum. Şöyle yapabilirsiniz. Şuradaki fotoğraf sembolüne tıkla. Evet, fotoğrafını aldık. Kayıt yapmaya devam edelim. Burada yine bir kalem sembolü var. Tıkla. Burada kutucuklar çıkıyor. Bu kutucuklardan da özellikler var. Mesela burada bir kalem sembolü var yine. Bu ne işe yarıyor bakalım. Böyle çizebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu renkleri de değiştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi, istediğiniz renklerde. Onun dışında hemen altında yine bir kalem var. Biraz daha kalın. Aynı zamanda da şeffaf. Gördüğünüz gibi. Bunun da yine rengini değiştirebilirsiniz. Farklı bir renk oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir altında böyle bir düz çizgi seçeneği var. Böyle şey gibi yapışkanlı gibi böyle istediğiniz yere doğru götürüyorsunuz. Bu şekilde bırakıyor biliyorsunuz. Hemen altında yine böyle bir ok şeklinde bir şey var. Evet, böyle bir seçenek var. Bir altında çerçeve seçeneği var. Böyle yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Bir altında böyle sayılardan oluşan, rengini değiştireyim de belli olsun diye şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Böyle noktalar yapabiliyorsunuz. O da güzel, değişik. Bunları kullanabiliyorsunuz yani aktif olarak. Hemen altında böyle metin yazabiliyorsunuz. Örnek verelim. Black Paper Gamer yaz mesela buraya. Böyle bir metin oluşturabiliyorsunuz. Dediniz ki ben bu kısmı silmek istiyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Siliniyor. Sonra bunları isterseniz geri alabilirsiniz. Bu şekilde. Bu renk seçenekleri diyor. Burada da yine silmek için kullanabiliyorsunuz sanırım. Neymiş bu? Çizgi kalınlığı. Çizgi kalınlığını ne anlama geliyor bilmiyorum. Çizgi kalınlığı. Burada da yine silmeye devam ediyor. Şurayı seçtikten sonra herhalde bakayım.
Evet, çizgi kalınlığı. Buradan seçebiliyorsunuz. Evet. Çizginin kalınlığını belirleyebiliyorsunuz burada. Evet, böyle bir seçenek varmış. Evet, bu şekilde bu kaydı durduralım şimdi. Burayı kapattım. Hemen kaydı kontrol edelim. Nasıl kaydetmiş? Başlattık. Şu anda kaydediyor. Kaydettiğini buradan görüyorsunuz. Kaydediliyor diyor. Aynı zamanda şöyle hızlandırayım. Belli olsun. Burada da yine gördüğünüz gibi böyle bir kayıt yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bunun dışında diğerine bakalım. Ekrandaki dikdörtgen alan. Burada boyutlar var. Bu boyutlardan hangi boyutta kayıt almak istiyorsanız, ben şimdi bir tane şöyle göstereyim size örnek. 480'e 360 seçtim. Burada bir pencere çıktı. Bu pencereyi şuraya getirdim. Bu pencereyi aslında ekstra olarak da ayarlayabiliriz. Şuradan köşeden gördüğünüz gibi küçültebiliriz. Yani şu boyuta getirdim. Bu kanalımın fragman videosu. Burayı çalıştıralım. Videoyu başlattım. Şimdi bu videoyu kaydedebiliriz. Nasıl? Buradan yine Rec tuşuna tıkladık. Kayda başladı. Burada yine ben fotoğraf alabilirim. Bakın fotoğraf çektim. Aynı zamanda yine burada kutucuk seçenekleri çıkıyor. Buradan yine işlem yapabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bunu durduralım tekrardan. Bunu da göstereyim size. Tıkladık. Kayda başladı. Burada yine ben fotoğraf alabilirim. Bakın fotoğraf çektim. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde oluyor. Bunu aşağı alalım. Evet, diğerlerine geçelim. Bu üçüncü seçenekte tam ekran oluyor. Tam ekranda işte bütün komple monitörü kaydediyorsunuz. Fare çerçevesinde burada da yine boyutlar var. Bunda da şöyle bir özellik var anladığım kadarıyla. Belli bir alanı fare imleciyle çerçeveliyorsunuz bu şekilde. O alanı kaydediyor. Böyle bir özellik var ama onu herhalde kimse kullanmıyor diye düşünüyorum. Evet, bunu da söyledik. Şimdi şu üstten gidelim sırayla. Burada işte oyun videosu çekmek için burada oyun konsolu var. Onu tıkla. Evet, bunu seçtik şimdi. Oyun konsolu için. Tabi burada şey var. Ayarlara gireceğiz ayetten. Buradan sırayla gidiyorum diye gösteriyorum. HDMI kayıt yapmak için de bunu seçiyorsunuz. Webcam kaydı. Yani video kaydı alabilirsiniz buradan. Hemen burada yine kısa yollar var aslında. Buraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi ses, webcam, fare, logo, metin seçenekleri buradan ayarlayabilirsiniz hızlı bir şekilde. Hemen altında yine mikrofon görüyorsunuz. Buradan da direkt ses kısmı açılıyor. Aslında da burada aynı şeyler var. Üsttekiyle aynı. Sadece burada kısa yol olarak hemen ulaşmanızı sağlıyor. Farkı bu. Burada da işte webcam'inizi açmak istiyorsanız oyunda veya ne yapıyorsanız buraya tıkladığınızda webcam'iniz açılacaktır. Tabi buradan ayarlarını da yapmanız gerekiyor. Ben şimdi buradan webcam'i açamıyorum çünkü zaten kamera açık. Hata verir. Burada yine manuel olarak kaydı buradan başlatabiliyorsunuz. Biraz önce zaten göstermiştim. Fotoğrafı da buradan çekebiliyorsunuz. Duraklatabiliyorsunuz. Seçenekler var. Buradan kaydedeceğiniz dosya alanına ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde. Alta geçelim. Burada ana sayfada şöyle devam edelim. Başlayın diyor. Burada işte yine aslında şurada görmüş olduğunuz seçeneklerin aynısı burada devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada. Şöyle yapayım. Böyle büyüttüm alanı. Aynı şeyler burada da mevcut. Videolar. Burada işte kaydettiğiniz videolar, kayıt yaptığınız videolar buraya geliyor. Buradan da videoları bakabiliyorsunuz. Kayda başladı. Bu şekilde. Burada yine burada resimler, işte videoda çektiğiniz resimleri de buradan görebilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz önce çekmiştik.
Burayı da bitirdik. Genel ayarlara gelelim böyle. Genel ayarlarda da videonuzu hangi sürücüye kaydetmek istiyorsanız bu seçeneği buradan seçiyorsunuz. Ben mesela D sürücüsüne kaydettim. Bende 2 tane sürücü var, C ve D. Sizde de hangisi varsa veya hangisine kaydetmek istiyorsanız buradan sürücüyü belirleyip kaydı oraya yaptırabilirsiniz. Buradan sonrasında varsayılan ayarlar var. Buralarla pek işim olmuyor. Sizin de olmayacaktır. Bandicam daima pencerede. Bunları geçin. Buralar önemli değil. Buraları geçtik. Gelelim FPS. Burada da yer paylaşımı, kısa yol tuşunu göster gizle seçeneği var. Buradan kutucuğu işaretleyip kısa yol tuşu atayabilirsiniz. Bunlar bildiğim kadarıyla varsayılan ayarlar. Ben bunları hiç değiştirmedim. Buradan tuşları atayabilirsiniz istediğiniz gibi. Kısa yol tuşu konumunu seçebilirsiniz. Burada Shift artı F9 olarak gözüküyor. FPS konumunu seçebilirsiniz. FPS mesela video kaydı alırken FPS'i de görmek istiyorsanız hangi konumda olmasını istiyorsanız bunu belirleyebilirsiniz. Ekranın hangi tarafında kalmasını istiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Böyle bir özellik. Hemen alta bakalım. Limit. Kısa yol tuşu burada da yine var. Burada kayıt kısa yol tuşu. Bu kutucuğu işaretleyip buradaki kayıt yerini değiştirebilirsiniz. Yine farklı bir tuş atayabilirsiniz. Hemen altında FPS limit koy seçeneği var. Bu da işte ekran kartınızın özelliğine göre tabii ki bir limit oluşturabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bu da varsayılan olarak 60 olarak vardı zaten. Ben bunu hiç değiştirmedim. 60 olarak sabit bırakabilirsiniz veya işte limiti değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. 50 yapabilirsiniz. Örnek bu şekilde de bırakabilirsiniz. Örnek veriyorum. 60 olarak bildiğim kadarıyla varsayılandı. Ben yine böyle bırakıyorum. Burayı dediğim gibi siz ayarlayabilirsiniz. Buna limit koymuş olursunuz. Yani 60 üzerine FPS çıkmasın gibi seçenekler. Burası da bu şekilde. Bir altına gelelim. Burada da kayıt kısmı var. Kaydet, durdur kısa yolu. Hem kaydediyorsunuz aynı anda durdurabiliyorsunuz. Buradaki kutucuğu işaretle. Ben o F11 seçmişim. Siz de bunu değiştirebilirsiniz. Mesela num8, F12 gibi yapabilirsiniz. Bir altında duraklat kısa yolu var. Bu bildiğim kadarıyla varsayılan. Ben bunu hiç değiştirmedim. Shift artı F12. Bunu da yine atayabilirsiniz. Herhangi bir tuş. Hemen altında fare imleci göster seçeneği var. Bunu işaretlediğinizde bu şekilde fare imlecini gösterir. Fare tıklama efekti ekle seçeneği var. Bu da işte fareye tıkladığınızda bir ses efekti oluşturur. Bu seçeneği de tıkladığınızda kutucuğu işaretlediğinizde bir ses efekti verecektir. Webcam yer paylaşım ekle seçeneği var burada. Buradan şimdi şu ayarlara girelim. Şimdi burada kamerayı açamıyorum. Çünkü şu anda kayıt yapıyorum. Diğer kamera açık yani şu anda. Önce sesten başlayalım. Burada ses kısmında şöyle göstereyim. Şuradan kısa yolları göstermiştim size. Bir de buradan giriş var yani. Buradan girdik. Sesten başlayalım. Burada mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Sizde hangisi gözüküyorsa ben de işte bu gözüküyor. Bunu seçtim. Veya kamera mikrofonu da kullanabilirsiniz. Bunu seçiyorsunuz. Bu ses kısmını %100 yapıyorsunuz. Bu şekilde. İkincil aygıt varsayılan ses aygıtı, yani bu mikrofonla aynı ses aygıtını işaretliyorsunuz. Gerisi aynı. Buradakiler bu şekilde kalabilir. Bu ses kısmı bu şekilde.
Webcam kısmında şu kutucuğu işaretlediğinizde kamera açılır. Kamerayı tabi şu anda açamıyorum. Şu gelişmiş ayarlara girelim. Burada kameranızın nerede konumlanmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi böyle seçenekler var. Ortaya da böyle geniş ekran olarak alabilirsiniz. Onun dışında kameranızın boyutunu da değiştirebilirsiniz bu şekilde. Veya konumunu da değiştirebilirsiniz. Sağa sola, yukarı aşağı şeklinde. Burada zaten webcam kamera seçimini yapabilirsiniz. Burada kameranın genel özellik ince ayarları var. Burası varsayılandır. Bunu isterseniz kendiniz özelleştirebilirsiniz ya da hiç buraya dokunmayın çok fazla bilmiyorsanız. Formatı oto algıla, bu aynen kalıyor bu şekilde. Buraya bir şey yapmıyorsunuz. Burada bir seçenek var. Chrome anahtarı kullan. Chrome anahtarı nedir diye soracak olursanız. Chrome anahtarı şöyle göstereyim. Bu kutucuğu işaretle. Seç tuşuna tıkla. Böyle bir imle çıkıyor. Burada kameranızın kayıt yaparken arka planını kaybolmasını istiyorsunuz. Arka plan gözükmesini istiyorsunuz. Dolayısıyla burada arka planda bir yere dokunuyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada renk oluşuyor. Arka plan ne renkse o renk oluşuyor. Daha sonra da tabii ki arka planın renginin yeşil olması gerekiyor. Chrome anahtarının çalışması için. Onu da başka bir videoda size gösteririm. Burada işte ince ayarlar var. Buradan da yüzdeleri ayarlıyorsunuz. Arka planın iyice görünmeyene kadar buradan bir ayar yapıyorsunuz. Burada karıştırma ayarı var. Bu da daha ince bir ayar. Buradan da küçük bir ayar yapıyorsunuz ve aşağı yukarı işte görünmez hale getiriyorsunuz. Bunu tabii şu anda dediğim gibi başka bir videoda ekstra olarak size anlatırım. Burası bu şekilde. Burayı kapatalım. Evet. Fare. Burada fare imleci göster seçeneği var. İşte burayı işaretledik. Fare imlecini burada gösteriyor. Fare efekti ekle seçeneği var. Burada fare efektinde işte sol tıklama rengi gördüğünüz gibi kırmızı bende. Sağ tıklama rengi mavi. Bu renkleri de değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bakın karışım renkler var. Çok güzel renkler. Bunları seçebiliyorsunuz. Fare vurgu efekt ekle var. Bu da şöyle bir özellik. Mesela bir yazıyı göstermek istiyorsunuz. Böyle sarı bir şeffaf vurgulama yapmak için bunu seçebilirsiniz. Bu şekilde bir özellik de var. Kayıt yaparken fare tıklama seslerini çal. Böyle bir seçenek de var. Sol tıklama, sağ tıklama. Bunları da işaretlediğiniz zaman fare tıklama sesi çalacaktır. Böyle bir özellik. Logo. Bu logoda işte Bandicam satın aldığınızda kendiniz oluşturduğunuz logoyu bu ekranınızın neresine yerleştirmek istiyorsanız buradan pozisyon seçebiliyorsunuz. O şekilde logonuzu buraya yerleştirebilirsiniz. Metin kısmında buradan işte metin yazabilirsiniz buraya logonuz için. Burada seçenekler kayıt önceliği seçeneği normal öncelikten daha yüksek. Ben ortayı seçmişim. En yüksek diğer görevleri yavaşlat seçeneği de var. Bunu siz ayarlayabilirsiniz orta seçenekte. Başlatıldığında veya durdurulduğunda ses efektleri çal. Bunları hiç kullanmıyorum. Bu şekilde bıraktım. Bu varsayılan ayarlar. Buraya hiç dokunmadım. Ekran kayıt modu için gelişmiş yakalama yöntemini kullan. Daha hızlı Windows 8 ya da üstü. Yani bunu zaten muhtemelen böyle varsayılandır. Bu şekilde kalacak. Burası da böyle. Burada başka bir şey kalmadı. Anlatacağım. Bir altına geçelim. Asıl can alıcı kısma geldik. Format MP4 video, ses. Burada hazır ayarları görebiliyorsunuz. Yaptığınız ayarları.
Hazır ayarlara tıkla. Varsayılan yarım boyut. Burada işte kodek var. Ekran kartınıza bağlı olarak işte AMD mi, Nvidia mı ona göre seçiyorsunuz. Burada H264 kodeyi YouTube'un kullanmanızı istediği kodektir. Bunu kullanmanız gerekiyor zaten. 60 FPS için ultra hızlı ayarlar seçeneği var. Burada işte YouTube'a yükleyeceğiniz 720 piksel ekran çözünürlüğü ya da 1080 piksel ekran çözünürlüğü seçeneği var. Zaten bu ikisinden bir tanesini kullanacaksınız. Diğerlerini anlatmama gerek yok. Bunlar zaten kullanılmıyor. Burada hazır kullanıcı ayarları, hazır ayar ekle seçeneği var. Buradan isim girip işte bu ayarı kullanabilirsiniz. Hani iki tane farklı ayar oluşturursunuz, kaydedersiniz. İki farklı videolar için farklı ayarlar kullanabilirsiniz. Bu hafızada kalır ve istediğiniz zaman o ayarlarını kullanabilirsiniz. Şimdi burada 720 piksel ile 1080 piksel arasındaki fark nedir? Genelde karıştırılıyor tabi. 720 piksel ile 1080 piksel ikisi de HD ama şöyle bir fark var. Şöyle bir resim açayım ben. Burada bir resim var. Bu resim ne kadar netse piksel sayısı o kadar fazla. Yani çok net, çok berrak bir resim varsa o resim çözünürlüğü fazladır. Yani 1080 pikseldir. 720 pikselle bir kayıt yaptığınız zaman piksel sayısı piksel bölü nokta noktadır. Bu her şeyde kullanılır. İşte ekran monitörlerde, telefon ekranlarında falan. Piksel bu noktalar ne kadar fazla olursa yani 720 pikselde 1 milyon nokta varsa 1080 pikselde 2 milyon nokta var. Bu da ne demektir? Daha net, daha berrak bir görüntü anlamına gelir. Bunu da söyledikten sonra yani burada seçiminizi ona göre yapmalısınız. Tabii ki bu da ekran kartınıza, işlemcinize ve belleğinize bağlı olarak ayarlamanız gereken bir şey. Şimdi hani desteklemiyorsa kalkıp da 1080 piksel yapıp video çekemezsiniz zaten. O şekilde zaten kasılır videonuz, donar kalır falan. Böyle bir şey. Şimdi diyelim ki 720'yi seçtiniz. Ayarlara tıkla. Buraya geldik. Burada dosya türü MP4 olarak seçiyoruz. Zaten kullanılan MP4 genel olarak. Video boyutu, uygun yükseklik. Burada işte monitörünüzün boyutuna göre işte veya video boyutu zaten 720 piksel olacağına göre 1280 çarpı 720 ekran boyutunuza bağlı olarak da tabii ki bunu seçebilirsiniz. Burayı seçtikten sonra altta 1280 çarpı 720 yine piksel olarak 16.9 çıkıyor. FPS bu kısım şöyle önemli. FPS saniyedeki ekran kare hızı demektir. Şimdi oyun videolarında mesela hareketli olduğu zaman FPS ne oluyor? Yükseliyor. Yani hareketli oyunlarda FPS düşükse görüntü bulanıklaşıyor. FPS ne kadar yüksek olursa görüntü hareket halindeyken o kadar net olur. Bu şekilde. Yani burada 30 FPS'in altında ayarlarsanız görüntü gerçekten kötü olur. 30 ve üzeri ayar yapmanız lazım. Bu da ekran kartınıza bağlı tabii ki. Ne kadar destekliyor. Ekran kartınızın özelliğine bağlı olarak şöyle söyleyeyim, ne kadar yüksek FPS verirseniz o kadar net görüntü oluşur. Yani özellikle hareketli oyunlarda, hareket etmeyen oyunlarda, böyle sabit bir oyun oynuyorsunuz. Böyle çok action bir oyun değilse zaten orada çok FPS'iniz yükselmeyecektir. Dolayısıyla sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama hareketli oyunlar için FPS'i ne kadar yüksek tutarsanız o kadar net görüntü alırsınız burada.
Hemen altında kodek var. Bu kodek bahsettiğim işte bu H264, yani YouTube'un kullanmanızı istediği bu çözünürlükte, çünkü sizin videonuzu kayıt altına alıyor, çözüyor ve yüklüyor. Bu şekilde olmazsa zaten başka bir çözünürlükte, kodekte kullanırsanız zaten yükleyemez, hata verir. Şimdi bu işlemci kodeği, bunu da kullanabilirsiniz ya da ekran kodeğini kullanabilirsiniz. Ben ekran kodeğini kullanıyorum. Yani şunu kullanıyorum. H264 NVDI, bunu kullanıyorum. Tercih edilen bu zaten genel olarak. Şu seçenek tam olarak nedir bilmiyorum. MPEG4 bu herhalde kullanılmıyor diye düşünüyorum. Zaten bunu mesela bu şekilde kayıt almaya kalkarsanız muhtemelen videonuz yüklenmeyecektir. Çünkü dediğim gibi YouTube H264 kodeğini tanıyor. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunu seçmeniz gerekiyor. Burada tabii ki AMD ya da Nvidia, hangisi ise sizde ekran kartı, onu seçiyorsunuz. Kalite 80 kalması uygundur. Varsayılan budur zaten. Bunun altında ya da bunun üstünde pek kullanmayın. Kullanan da gördüm, 90 ya da 100, ama gerek yok. 80 kalite iyidir. Benim videolarımda görüyorsunuz zaten ekran görüntülerini. Profil otomatik, zaten buraya dokunmuyorsun. Burada değişiklik yok. Ses kısmına bakalım. Ses kısmında da pek değişiklik yapmıyorsunuz. Kodek AC. Bit hızı şöyle söyleyeyim. YouTube bit hızını en az 128 istiyor. Ben 160 yaptım. Benim anakartıma bağlı olarak 160 seçtim. Bu şekilde kullanıyorum. Yani siz 128 ya da 160, ikisinden birini seçebilirsiniz. Diğerlerini seçmenize gerek yok. Diğerleri aynı zaten. Stereo 44-100 bu şekilde. Şimdi burada size ekstra olarak söylemek istediğim şu. Bir de hani belki merak edenler vardır diye onu da söylemek istiyorum. Hemen şuradan yine görüntüsünü açayım. Burada işte video seyrederken mesela sağda böyle ayarlar vardır. Ona tıkladığınızda hani çözünürlükleri buradan bakarsınız, seçersiniz. İşte bilgisayardan bakıyorsanız ya da telefondan. Burada gördüğünüz gibi çözünürlükler var. İşte 144 piksel, 240 piksel, zaten bunlar kalmadı da bunlar da var da işte hani bunları kimse kullanmıyor. 480 piksel, 720 piksel 60 fps, 1080 piksel 60 fps, HD 1440, 2160 4K. Şimdi burada 60 fps, 720 piksel 60 fps ya da 1080 piksel 60 fps, FPS nasıl çıkıyor diye merak edenler oluyorsa onu da söyleyeyim size. Ben mesela kullanıyorum. 50 FPS de kullanıyorum. 60 FPS de kullanıyorum. Videolarımda görürsünüz. Bazen 60, bazen 50. Onu da şöyle yapıyoruz. Şuradan ayarlıyoruz. Buradan tabii ki 50'yi seçiyorsunuz. 30 sanırım 30'u göstermiyor. 50 ya da 60 gösteriyor. 50'yi seçtiniz. Bu şekilde kayıt yaptığınızda ardından eğer dosya boyutunu küçültecekseniz aynı şekilde 50 fps boyutunu seçerek küçültmeniz gerekiyor. Dosya boyutunu da 50 fps seçmezseniz video yüklediğinizde yine 50 fps ya da 60 fps göstermeyecektir. Bunu da merak edenlere söylemek istedim. Bu da bu şekilde oluyor. Evet, başka bir şey var mı burada? Başka bir şey yok. Dediğim gibi yani burada piksel 720 piksel ya da 1080 piksel seçenekleri var. İşte arasındaki fark da bu. İyi bir görüntü almak istiyorsanız tabii ki 1080 piksel olması iyidir. Bir altına geçelim. Burada da yakalama
Kısa yol tuşu var. Burada işte ekran fotoğrafı çekebilirsiniz. Bunun için de bir kısa yol atayabilirsiniz. Burada ben mesela bir tane atamışım. Bunu değiştirebilirsiniz. Fark etmiyor. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hangi tuşu istiyorsanız. Onun dışında ekran yakalama, tekrarlama var. Ben bunu kullanmıyorum. Kullanmak isteyen bu kutucuğu işaretlediğinde tekrar ekran fotoğrafı tekrarlayacaktır. Fare imleci göster. Bunu işaretlediğimizde fare imlecini burada görürsünüz. Hani burada nerede kullanmak istiyorsanız isterseniz bunu işaretlediğinizde fare imleci bu şekilde çıkacaktır. Logo veya yer paylaşımı ekle. Logo bu işte hani bu video kayıt programı satın aldığınızda kendi logonuzu yazabiliyorsunuz. O logoyu da herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Şuradan da ayarları var. Nereye koymak istiyorsanız pozisyonu buradan seçebiliyorsunuz. Böyle bir özellik. Deklanşör sesi etkinleştir. Bu fotoğraf çekerken hani fotoğraf makinelerinde deklanşör sesi vardır ya. O sesi veren bir efekt. Bu kutucuğu işaretlediğinizde o sesi verecektir. Format. Çektiğiniz fotoğrafın formatı nasıl olmalı? JPEG zaten yüksek kalite kullanılan format bu. İsterseniz PNG formatı da var. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet. Bandicam programı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Başka bir şey yok. Bu tarz videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve takip zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.